Merhabalar, ben Doktor Cengiz Han. Bugün sizlere alın daraltma ameliyatı hakkında bilgi vereceğim. Alın daraltma ameliyatı, saçlı deri ve kaş arasındaki kılsız alanın azaltılması işlemidir. Bu iki şekilde yapılabilir. Birincisi cerrahi olarak saçlı derinin aşağıya alınma işlemi. İkincisi de saç ekimi yapılarak alındaki saçsız alanın azaltılması işlemi. Biz daha doğal bir sonuç olduğu için alın daraltma ameliyatını öneriyoruz genellikle. Ama alın daraltma ameliyatına uygun olmayan hastalarda ikinci bir seçenek olarak saç ekiminden faydalanabiliyoruz. Saçlı deri çizgisini aşağıya doğru alma işlemine alın daraltma ameliyatı deniyor. Ve biz bu kapamayı yaparken de biz bu iki yarayı birbirine dikerken özel dikişler kullanıyoruz. Ve bu dikişler sayesinde de izi minimuma indirmeye çalışıyoruz. Alın daraltma ameliyatı özellikle hastanın yüzüne bakıldığında burun, çene, burun, kaş ve kaş alın mesafesinde bir uyumsuzluk varsa, alın çok fazla genişse bu hastalarımız alın daraltma için uygun hastalar oluyor. Ama her alnı geniş olana biz yine ameliyat önermiyoruz. Hastamızın saçlarının durumuna bakıyoruz. Hastamızın alın genişliğini ölçüyoruz. Hastamızın yaşını, diğer rahatsızlıklarını göz önünde bulunduruyoruz. Erkek mi, kadın mı? Erkekse ailesinde bir saç dökülme hikayesi var mı yok mu, bunları detaylıca inceledikten sonra hastalarımıza ameliyat ediliyoruz. Herkes maalesef bu ameliyatı olamıyor. Uygun hastalara sadece bu ameliyatı yapabiliyoruz. Erkek hastalar özellikle saçların dökülmeye meyilli olduğu hastalardır. Özellikle ailesinde saç dökülmesi hikayesi olan hastalardır veya hali hazırda saçı döküldüğü için alnı geniş olan hastalarda biz alın daraltmayı çok uygun bulmuyoruz. Ama bazen çok seçici vakalarda hastamızın alnı geniş olduğunu biliyoruz. Ama gereğinden fazla bir genişlik varsa bu durumlarda hastamıza kalacak olan izden bahsedip bu ameliyatı yine yapabilmekteyiz. İyileşme süreci kendi kendine devam eden bir süreç haline geliyor. İlk 6 ay özellikle saçlı derinin üst kısmında hafif uyuşukluk kalabiliyor. Bu uyuşukluklar zamanla geçici uyuşukluklar ve buradaki izler de gitgide azalıyor. Her geçen gün verdiğimiz kremler ve yağlarla ve özel yaptığımız PRP enjeksiyonlarıyla her geçen gün daha da azalıyor ve daha iyi hale geliyor. Çok hastalarımızın buradaki izinin gözükür halde olması ve saçlı deride özellikle üst bölgede saçlarda dökülme olması. Tabii biz çok tecrübeliyiz bu alanda. Bu izlerin daha az nasıl kalacağını biliyoruz ve bunun için ameliyat anında ve ameliyat sonrası bakımda bir takım kendi tekniklerimiz var. Bu tekniklerle bu izin daha az kalmasını sağlıyoruz. Tabii ki yapılabiliyor. Bu işlemi de çok sık yaptığımız ameliyatlardan birisi. Sadece burada dikkat edilmesi gereken çok fazla miktarda bazen hastalarımızın beklentisi yüksek oluyor. Bu da demek oluyor ki alnı çok fazla geriye almamızı istiyorlar. Bu çok mümkün değil. Sadece törpüleme işlemi, yaklaşık 5 milimlik bir geri alma işlemi yapabiliyoruz. Onu hastalarımıza ameliyat önünde zaten mutlaka söylüyoruz. Alın daraltma ile ilgili çok sık sorulan sorulara cevap ver. Bize sorun. Herkese iyi günler.